İstanbul'un ayaklarının altında sanki başka bir zamana açılan gizemli bir kapı var. Burası yere batan sarnıcı. Yüzlerce sütunun sudan yükseldiği, loş ışıkların fısıltılarla dolu olduğu bu büyülü mekan sadece bir su deposu değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir sırrın da bekçisi. Bugün sizi bu sütunların en diplerine, sarnıcın en karanlık köşesine, yani Medusa'nın gözlerine bakmaya davet ediyorum. Hazırsanız tarihin derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey Bizans İmparatoru Pipiace Justinianus'un emriyle şehrin su ihtiyacını karşılamak için devasa bir yeraltı yapısı inşa etme kararıyla başladı. Düşünün, tam 7.000 köle gecelerini gündüzlerine katarak bu devasa sarnıcı inşa etmek için çalıştı. 336 tane mermer sütun sanki gökyüzünü taşır gibi dimdik ayakta duruyor. Her biri şehrin dört bir yanındaki eski tapınaklardan ve antik yapılardan toplanmış. Her birinin bir hikayesi, bir geçmişi var. Ama hiçbiri sarnıcın en ücra köşesindeki iki sütun kadar gizemli değil. İşte bu iki sütunun altında tarihin en korkutucu ve en trajik figürlerinden biri yatıyor: Medusa. Peki kim bu Medusa? Yunan mitolojisinin en bilinen karakterlerinden biri. Ama onun hikayesi genellikle anlatıldığı gibi sadece yılan saçlı, taşa çeviren bir canavardan ibaret değil. Gelin size Medusa'nın pek bilinmeyen, yürek burkan hikayesini anlatayım. Efsaneye göre Medusa bir zamanlar öylesine güzel bir genç kızdı ki güzelliği tanrıçaları bile kıskandırırdı. Özellikle bilgelik ve savaş tanrıçası Athena, Medusa'nın güzelliğine ve altın sarısı saçlarına hayrandı. Medusa, hayatını Athena'nın tapınağına adamış, sadık bir rahibeydi. Ancak bu masalsı güzellik başına büyük bir bela açtı. Denizler tanrısı Poseidon, Medusa'nın güzelliğine kapıldı ve ona sahip olmak istedi. Medusa, tanrının bu isteğini reddetti, ancak Poseidon zorla Athena'nın kutsal tapınağında ona saldırdı. Bu korkunç olay, hem Medusa'nın hayatını hem de kaderini sonsuza dek değiştirdi. Tanrıça Athena, kendi tapınağında yaşanan bu saygısızlık karşısında öfkeye kapıldı. Ama öfkesini bu suçu işleyen güçlü tanrı Poseidon'a değil, masum kurban Medusa'ya yöneltti. İşte trajedinin başladığı an bu andır. Athena, Medusa'yı korkunç bir lanetle cezalandırdı. O herkesi büyüleyen altın sarısı saçları birer birer zehirli yılanlara dönüştü. Güzelliğiyle dillere destan olan yüzü artık bakanı anında taşı çeviren bir dehşet maskesine büründü. Medusa artık sevdiklerine bile bakamayan, dokunamayan, yalnız ve dışlanmış bir varlıktı. Bir canavara dönüşmüştü. Ama gerçekten canavar olan kimdi? Gücünü masum bir kızı cezalandırmak için kullanan bir tanrıça mı, yoksa haksızlığa uğramış ve lanetlenmiş Medusa mı? Bu sorunun cevabı belki de yere batan sarnıcının derinliklerinde saklıdır. Medusa'nın hikayesi burada bitmiyor. Lanetlendikten sonra uzak bir adaya sürülen Medusa, yıllarını yalnızlık içinde geçirir. Ta ki bir gün başka bir kahraman Perseus sahneye çıkana kadar. Kral Polydektes, Perseus'u ortadan kaldırmak için ona imkansız bir görev verir: Medusa'nın başını getirmek. Perseus, tanrıların yardımıyla bu zorlu göreve hazırlanır. Athena ona parlak bir kalkan, Hermes ise kanatlı sandaletler verir. Perseus, Medusa'nın doğrudan gözlerine bakmanın onu taşa çevireceğini biliyordu. Bu yüzden zekice bir plan yaptı. Athena'nın verdiği parlak kalkanı bir ayna gibi kullanarak Medusa'nın yansımasına bakarak ona yaklaştı ve uyurken başını kesti. İşte bu an mitolojinin en ikonik sahnelerinden biridir. Kesilen baştan kanatlı at Pegasus ve dev Krisaor doğar. Bu Poseidon'un Medusa'ya saldırdığı günün bir sonucudur. Perseus, Medusa'nın kesik başını bir torbaya koyar. Bu baş, ölümünden sonra bile gücünü kaybetmemiştir ve hala bakanı taşa çevirme yeteneğine sahiptir. Perseus, bu gücü daha sonra maceralarında düşmanlarına karşı bir silah olarak kullanır. Medusa'nın hikayesi, masumiyetin nasıl trajik bir sona sürüklenebileceğinin, güzelliğin nasıl bir lanete dönüşebileceğinin ve gücün ne kadar adaletsiz kullanılabileceğinin en acı örneklerinden biridir. Peki, bu kadar trajik bir hikayeye sahip olan Medusa'nın başı neden yere batan sarnıcının en dibinde iki sütunun altında duruyor? Hem de biri yan, diğeri ters çevrilmiş halde. İşte bu noktada teoriler ve efsaneler devreye giriyor. Sarnıcın inşası sırasında sütunların boylarını eşitlemek için altlarına destek kaideleri gerekiyordu. Bu Medusa başlarının o dönemde şehrin farklı yerlerinden toplanan antik kalıntılardan biri olduğu ve tamamen pratik amaçlarla, yani sütunlara destek olmak için kullanıldığı düşünülüyor. Bu en akla yatkın ve tarihsel olarak desteklenen teori.
Ama biz efsanelerin peşindeyiz, değil mi? Bir başka inanışa göre Bizanslılar Hristiyanlığı benimsedikten sonra pagan yani çok tanrılı inançlara ait sembolleri yok etmek ya da aşağılamak istediler. Medusa da pagan mitolojisinin güçlü bir figürü olduğu için başının ters ve yan konularak bu eski inançlara karşı bir üstünlük gösterisi yapıldığı söylenir. Yani bu duruş bir nevi eski tanrılarınızı ayaklar altına aldık mesajı taşıyor olabilir. Bu dönemin dini ve kültürel çatışmalarını düşündüğümüzde oldukça mantıklı bir yorum. Ancak en popüler ve en romantik efsane bambaşka bir şey söylüyor. Bu inanışa göre Medusa başları sarnıca bilinçli olarak yerleştirilmiştir. Amaç, sarnıcı ve içindeki kutsal suyu kötü ruhlardan ve şeytani güçlerden korumaktır. Gorgon kardeşlerin yani Medusa ve kız kardeşlerinin antik çağlarda büyük ve önemli yapıları koruduğuna inanılırdı. Bu yüzden Medusa'nın korkutucu yüzünün ve taşa çeviren bakışlarının sarnıca yaklaşmaya cüret eden her türlü kötülüğü uzak tutacağı düşünülüyordu. Başların ters ve yan konulmasının sebebi ise onun bakışının gücünü kırmak içindi. Yani doğrudan bakanı taşa çevirmesin ama koruyucu gücü devam etsin diye. Bu inanış sarnıcın atmosferine daha da mistik bir hava katıyor. Düşünsenize, binlerce yıldır İstanbul'un suyunu Medusa'nın efsanevi gücü koruyor. Bugün yere batan sarnıcını ziyaret ettiğinizde, o loş ışıkların altında yürürken, suyun üzerindeki yansımalara bakarken kendinizi bir zaman yolcusu gibi hissedersiniz. Yüzlerce sütunun arasından geçip sarnıcın en sonuna ulaştığınızda, işte orada sizi bekliyorlar. Biri yan yatmış, yorgun ve hüzünlü bir ifadeyle size bakıyor gibi. Diğeri ise tamamen ters çevrilmiş, sanki dünyaya küsmüş gibi. Onlara baktığınızda sadece taş bloklar görmezsiniz. Güzelliği lanete dönüşen genç bir kızı, bir tanrının gazabını, bir kahramanın zaferini ve binlerce yıllık bir efsanenin sessiz çığlığını duyarsınız. Medusa'nın gözleri, 1500 yıldır bu suların altında İstanbul'un sırlarını saklıyor. Belki de bize tarihin sadece kazananlar tarafından yazılmadığını, mağdurların hikayelerinin de bir o kadar güçlü olduğunu hatırlatmak için oradalar. Ya da belki de sadece devasa sütunları ayakta tutan basit taş bloklardır. Karar sizin. Ama bir dahaki sefere yere batan sarnıcına yolunuz düşerse Medusa'nın yanına gidin ve bir anlığına durup onun hikayesini düşünün. Belki de o sessiz taşların size fısıldayacağı başka sırlar vardır. Bu büyüleyici yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Medusa ve yere batan sarnıcı hakkındaki düşüncelerinizi, kendi teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tarihin ve mitolojinin gizemli dünyasında yeni maceralara atılmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.